5000 TL bandında, yani yurt dışında 150 dolar civarında en uygun fiyatlı telefonlarda çok fazla önerdiğim bir cihaz yok. Fakat güncel ve aldıktan 5-6 ay, belki 1 yıl sonra kasma donma sorunu yaşatmayacak, en ucuz alınabilecek en iyi telefonla beraberiz. Peki neden A05 derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. A05'i detaylı bir şekilde birlikte inceleyeceğiz. Şu ana kadar Samsung'un A0 serilerini pek önermeyen birisi olarak A05 çok daha farklı bir konumda diyebilirim. Önceki serilerde eleştirdiğim pek çok noktada geliştirmeye gidilmiş ve ben de bu telefonu bir aydır kullanıyorum. Tüm artı ve eksilerinden bahsedeceğim. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Şimdi ilk olarak tasarımla başladığımızda A05 gerçekten sade bir tasarıma sahip. Arka kapaktaki çizgili yapı ve bu yeşil rengin gayet yakıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hem arka kapak hem de çerçeveler plastik. Malzeme kalitesi giriş seviyesi bir cihaza oranla bence başarılı. Elde tutarken elden kaymayan ve ele oturan bir cihaz diyebilirim. 8.8 mm kalınlık ve 195 gramlık ağırlığıyla tek elle uzun süre, yarım saat, 1 saat kullandığımızda elimizi biraz ağrıtabiliyor. Yine de bu fiyat bandındaki rakiplerine oranla çok ağır bir telefon olduğunu söyleyemeyeceğim ama net şekilde kalın bir cihaz. Ön tarafta da klasik damla çentik tasarımını görürken çerçeveler hem yan kısımdan hem de alt tarafta A04'e oranla bayağı inceltilmiş. Tasarımda benden geçer notu aldı. Ekran tarafında da 6.7 inçlik PLS ve HD Plus bir çözünürlüğü görüyoruz ve bu fiyat bandında çok da eleştiremeyeceğim 60 Hz'lik bir tazelemeye sahip. Ekranın akıcılığı ve tepkiselliği gayet yeterliyken çözünürlük kesinlikle alt seviyede. Buradaki PLS panel Samsung üretimi ve IPS'in biraz daha geliştirilmiş bir hali diyebilirim. Telefonun dibine girmediğiniz sürece pikselleri çok fazla seçemiyorsunuz. Genel olarak ekran deneyimi, renklerdeki doğruluk, canlılık ve kontrast oranı olarak giriş segment bir cihazdan bekleyeceğimiz düzeyde. Burada 5000 TL, Avrupa'da 100 euroya satılan bir telefondan bahsediyorum. Ekran kalitesinden çok bir şey bekleyemeyiz. Fiyatının ortalamasında olan bir ekran. Burada en beğendiğim nokta ekranın parlaklığı diyebilirim. Şu anda bu kadar ışığın altında bile ekranı görmekte hiçbir şekilde zorlanmıyoruz. İnternette parlaklık değeriyle ilgili bir bilgi yok ama şu ana kadarki giriş segment cihazlar arasında parlaklık olarak en iyi ekran A05'te diyebilirim ve bana göre de A04'e oranla en önemli geliştirmesi kesinlikle işlemcisi. Donanım kısmında alt seviye bir Exynos işlemciyi artık görmüyoruz. MediaTek Helio G85 A05'te kullanılmış ve 4 GB RAM'in yanında 64 GB'lık bir depolamamız var. 1 TB'a kadar da hafıza kartı desteğiyle bu depolamayı artırabiliyoruz. Geekbench'te tek çekirdekte 400, çoklu çekirdekte de 1300 civarında bir puan almayı başarıyor. En önemli kısım, yani performansa bakarsak, arayüzde, menüde uygulamaları kullanırken uygun fiyatlı, gerçekten en ucuz telefonlardan biri olmasına rağmen performansta herhangi bir sorun yaşamadım. Uygulama açılışları, arayüz performansı gayet akıcı ve tepkisel diyebilirim. Oyunlarda PUBG'de akıcı grafiklerde 40-45 FPS bandında rahatlıkla oynatabiliyor. Genel oyun deneyiminde yarım saat 45 dakika aralıksız bir şekilde oynadığımızda yoğun patlama sahnelerinde ara ara 2-3 FPS'lik düşüşler olabiliyor. Helio G85 kullanan telefonlar arasında oyun deneyimi en iyi olan cihazlardan biri. Çünkü çözünürlük alt seviyede kalınca haliyle performans da bir o kadar artıyor. Call of Duty gibi diğer yüksek grafikli oyunlarda da 40 FPS bandında bir deneyim alabiliyoruz. Uzun süreler oyun oynadığımızda telefonumuz 42-43 dereceye kadar çıkabiliyor. Fakat elimizi rahatsız edecek düzeyde değil. Burada özellikle kameranın olduğu bölümde bir ısınma söz konusu. Tabii ki bu telefon oyun için, performans için değil. Yine de Helio G85 oyun ve gündelik kullanım için başarılı bir işlemci ve ben A05'in sunduğu deneyimi de kesinlikle beğendim. Kamera tarafında da arkada ikili bir kamerayı görüyoruz. 50 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera portre fotoğraflar için derinlik algılama kamerası. Aslına bakarsanız burada tekli bir kamera var diyebilirim. Fotoğraf çekim kalitesi olarak aydınlık ortamlarda gün ışığında giriş segment bir cihaza oranla iyi bir performans alıyoruz. Tabii ki yakınlaştıkça detaylarda kayıplar olabiliyor. Düşük ışıkta çok bir şey beklemeyin. Ön tarafta da 8 megapiksellik bir kameramız var. Full HD 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Çok fazla hareket etmeden sabit videolar çektiğimizde idare edecek bir performansa sahip ama hareketli çekimlerde titreşimleri çok engellediğini söyleyemeyeceğim. Sonuç olarak 5000 TL bandında bir telefondan bahsediyoruz ve bu fiyat bandında çok bir kamera beklentiniz olmasın. Zaten bu fiyat bandında sadece A05 değil, diğer tüm rakiplere de
kamerada benzer seviyede. 5000 mAh batarya ve 25 Watt hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Sıfırdan 100'e ortalama 1,5 saatte tam olarak doldurabiliyoruz. Fakat kutu içeriğinden herhangi bir adaptörün çıkmadığını da söyleyeyim. Helio G85, Samsung'un One UI arayüzü, 60 Hz'lik tazeleme, bunların hepsi birleştiğinde ortalamada 10 saatlik ekran sürelerini rahatlıkla görebildiğimi söyleyeyim. Hatta sadece Wi-Fi ile kullandığımda bu süreler 11-12 saatlere kadar da çıkabiliyor. Yani batarya olarak beni oldukça memnun eden bir telefon oldu. Android 13 ve One UI 5.1 ile birlikte geliyor. Bu telefonun rakiplerine oranla en önemli artılarından biri kesinlikle güncelleme desteği. 2 yıl Android ve 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Zaten uygun fiyatlı bir cihazda çok fazla Android güncellemesi telefonun lehine olan bir şey değil. Çünkü güncellemeler geldikçe işlemcimiz yetmemeye başlıyor. Burada animasyonlar, efektler cihazımızı yoruyor. Ama 4 yıllık güvenlik güncellemesi banka uygulamaları, sosyal medya hesaplarımız veya virüsler için de çok önemli bir etken. Bu noktada da A05'in kendi fiyatında herhangi bir rakibi yok. Hatta bırakın 4 yılı, bu fiyat bandında bazı cihazlara hiç güncelleme bile gelmiyor. Hoparlör tarafında mono bir hoparlör var. Ses yüksekliği iyi bir seviyede olsa da ses kalitesinde bir kademe daha yukarıda olmasını beklerdim. Yine de yüksek ses seviyelerinde kalitede bir bozulma, cızırtı sorunlarıyla da karşılaşmıyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3'ü görürken 5G desteği tabii ki de yok. Güvenlik kısmında da maalesef bir parmak izi okuyucumuz yok. Yalnızca yüz tanıma özelliği bulunuyor. Yüz tanıma hızlı çalışsa da ben burada bir parmak izi okuyucu beklerdim. Son olarak da suya ve toza karşı da herhangi bir dayanıklılığımız yok. Dostlar, şimdi en önemli kısım, yani deneyimden bahsedip videoyu bitirelim. Bu bütçede A05 gibi bir cihazda en alt bütçede bakacağımız özellikler sınırlı. Burada birinci önceliğimiz kesinlikle işlemci olacak. Ardından batarya, olursa kamera ve ekranda bunların gerisinde. Helio G85 ile A05 deneyim olarak da kendi fiyat bandının en tepkisel cihazlarından biri. One UI'ın getirmiş olduğu stabilitede A05'i öne çıkarıyor. Çözünürlüğün düşük, ekranın 60 Hz olması da bataryaya bir katkı sağlıyor. Kameralarıyla da bu fiyatlarda geride değil. Batarya performansında iyi bir cihaz olsa da kutu içeriğinden bir adaptörün çıkmaması bu bütçede net şekilde bir eksi. Çünkü zaten uygun fiyatlı bir telefon arıyoruz ve 5000 TL'ye bir telefon alıp ayrıyeten adaptör masrafı can sıkıcı bir durum. Telefonda çok beklentisi olmayan, sadece arama yapmak, WhatsApp'a girmek, sosyal medya uygulamalarını kullanan ve bataryası iyi bir cihaz isteyenlere A05'i rahatlıkla önerebilirim. Yani genel olarak sunduklarıyla anneye, babaya, büyüklere alınabilecek bir cihaz diyebilirim. En az 3-4 sene götürecek bir telefon. Bu fiyatlarda özellikle güncelleme desteği, güvenlik güncellemesi açısından Xiaomi hariç diğer Çinli modellere bakmak çok mantıklı değil ve şu ana kadar A0 serisinden hiçbir cihaz önermemiş bir editör olarak A05 bu kez tam olarak olmuş. Burada tamamen deneyimlerim ve tüm artı ve eksileriyle A05'i birlikte inceledik ve sizce A05 alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum ve bu tarz objektif incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kal.